Uzak zamanlardan herkese merhabalar. Bugün geçmiş zamana yolculukta size Jean Brindisi'den bahsedeceğim ve birlikte 1845 yılının İstanbul'una gideceğiz. Brindisi'nin İstanbul'daki evinin penceresinden gravürün altındaki nota bakılırsa Yeni Çarşı'dan İstanbul'a bakacağız. Bu benim çok sevdiğim bir İstanbul gravürü. Bu çizimin sahibi yani Jean Brindisi 1826 doğumlu İtalyan asıllı bir ressam. O dönem İstanbul'da bulunan Avrupalı gezgin ressamlardan sadece bir tanesi. Çok uzak bir geçmiş olmasa da sayesinde özellikle o döneme ait neredeyse fotoğraf niteliğinde detaylar görebiliyoruz. Çizimlerinden anlaşıldığına göre Brindisi hem iyi bir gözlemci hem de sıkı bir oryantalistmiş. Zaten o dönem oryantalizm Avrupa'da o kadar revaçta bir akım ki sayesinde birçok gezgin ressam özellikle İstanbul'a gelip birçok çizim yapmış. Tabii ki sadece İstanbul değil, Batı Anadolu'nun birçok yerine özellikle antik kalıntıların bulunduğu yerlere çok sayıda Avrupalı gezgin, ressam, arkeolog gelmiş. Zaten bu dönem Batı Anadolu'daki birçok antik şehre ait kalıntıların, tarihi eserlerin Avrupalılarca yağmalandığı bir dönem. 1840'lı 50'li yıllar. İşte bu güzel gravür de tam o yıllara ait. 1845 yılının İstanbul'unu görmemizi sağlayan neredeyse fotoğraf detayına sahip. Brindisi önündeki İstanbul manzarasının hiçbir detayını neredeyse atlamamış. Topkapı, Ayasofya, Sultanahmet ve Galata Kulesi. Son derece güzel, etkileyici ve mimari detaylar var. Hatta Topkapı'nın önünden geçen farklı tip gemiler bile her detayıyla çizilmiş. Aslında Brindisi'nin diğer çizimlerine baktığımız zaman ki ileride farklı gravürlerini de mutlaka incelemek istiyorum, onun nedenli bir detay adamı olduğunu fark edersiniz. İyi ki de öyleymiş ki sayesinde insanın içini ısıtan şu güzel 1845 yılının İstanbul'unu görebiliyoruz. Eski binaların, mimarinin hatta yemyeşil bir İstanbul'un tadına varabiliyoruz. Bir de söylemeden geçmek istemiyorum. Az önce fark ettim ki gravürün altındaki Fransızca notu çevirdiğimde çizimin Pera'da sanatçının Yeni Çarşı'daki evinden yapıldığı yazıyor. Bir oryantalist hele ki o dönem böyle bir görüntü karşısında ne hissetmiştir diye düşündüm. Brindisi bu çizimi yapmasaydı Haliç'ten Marmara'ya giden onlarca yelkenliği, buharlı gemileri ve servi ağaçlarıyla süslü 1845 İstanbul'una gidebilir miydik bilmiyorum. Uzak zamanların bir sonraki bölümünde tekrar görüşmek üzere. Bana destek olmak için Uzak Zamanlara abone olabilir ve böylece her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki zaman yolculuğunda başka bir gravürde veya başka bir kitapta geçmiş zamanın farklı bir yerinde tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler.